Antarktika. Güneşin aylarca uğramadığı ve batmadığı yerden, gezegenimizin en uzak ve el değmemiş coğrafyasından bahsediyoruz. Dünyadaki şirin suyun %80'inin var olduğu, içindeki demir oksitli şelalesiyle insanları şaşkıya boğan bu beyaz ve buzlu kıta 21. yüzyılda yaşamış olsak bile hala dünyanın büyüleyici ve keşfedilememiş kara parçası. Şimdiden not alın. Dünyadaki virüslü yaşamın olmadığı tek yerden bahsediyoruz. Orası işte bu kıta. Evet, temiz ve sağlıklı hayat tam da buradadır. Peki, toprağın üzeri bin yıllardır kalın buz katmanlarıyla örtülmesine rağmen Antarktika'da neden kış değil, gün boyunca yaz mevsimi yaşanmaktadır? Arzu, gökyüzüne bakınca güneş ışınları sezilmekte diye merak edenleriniz var arkadaşlar. Tamam, Antarktika'da uzaylılar nasıl? Var mı? Peki Antarktika'da hastane, posta, internet, televizyon ve mobil telefon kullanımı neden var? Merak etmeyin arkadaşlar. Hazırsanız benzersiz ve gezegenimizin o bir ucunda gözlerden uzak, gizemlerle dolu beyaz kıtaya hep beraber yolculuk yapalım. Önceden onu söyleyelim ki dünyanın bir sıra enlerine sahip olan Antarktika ile ilgili bu videoda kıtaya ilişkin gizli kalan bazı bilgilere, ona sahiplenmek için büyük güçler arasında mücadeleye, aynı zamanda kıtanın dünyamız için önemine, üzeri buzlarla örtülen ve bize daha çok soğuk donlu havaların var olduğu gibi sunulan yerin neden kırak iklime sahipmiş gibi gösterilmesine ve kıtaya ilişkin gizli kalan meraklı detaylara gireceğiz arkadaşlar. Peki Ay, Mars ve Antarktika. Sizce bu üçlüyü ne birleştiriyor? Ona da deneyeceğiz arkadaşlar. Videoda kalın. Ayrıca Antarktika'ya gitmek yasak mı diye sorarak ilgilenenler izleyince şu sorunun yanıtını da bulabilecekler. Bu arada çok şaşırtıcı bilgi olarak söyleyelim ki her taraftan kalın buzlarla kaplanan kıtanın bazı bölgelerine 2 milyon yıldır ne kar yağıyor ne de yağmur. Buysa her taraftan eski yüzyıllardan kalan kar ve buzla çevrelenen buzlu kıtanın bir başka özelliği dersek yanılmayız belki de. Evet, pek çok kişi bu kıtayı Antarktika gibi bilseler de aslında kıtanın adı Antarktika'dır. Kıta 19. yüzyıla kadar insanlarca gidilip görülememiş. İlk etapta Antarktika bir efsaneydi ve yakın çevrelerindeki yerli halklar tarafından Güney Avustralya olarak isimlendiriliyordu. Sonunda kıta 1800'lü yıllarda keşfedildi ve o zamandan günümüze kadar bir sıra gizemleri içinde barındırıyor. Kıtanın keşfi onun biçimine ilişkin beyinlerde ezberlenmiş kalıpların da bozulmasına neden oldu. Öyle ki Piri haritasında farklı kuruluşlu şekilde sunulmuştu. Harita diliyle dersek Arjantin'in biçimlenmeye uğramasının yani uzantısının sonucu. Örneği 90 derecelik bir bakış açısıyla bakarsak. Değerli izleyiciler, Antarktika'yı önemli kılan daha bir özelliği ise kıtanın sahip olduğu yeraltı zenginliğiydi. Evet arkadaşlar, kıtada altın, petrol, gaz, demir cevheri, kömür, elmas ve uranyum yatakları var. İşte aynı nedenden dolayıdır ki çağdaş dünya ülkeleri artık gözlerini Antarktika'ya dikmiş durumdalar. 2016 yılında Nature.com sitesinde yayımlanan ISME'nin bir araştırmasına göre dünyadaki virüslü yaşamın olduğu tek yer bu kıta. Bu kaynaklarla zengin olan coğrafya, dünyanın hakim ülkeleri ve büyük güçleri arasında çıkar çatışmalarına dönüşmemiş olur mu sizce? Tabii ki de yok. Şimdiden söyleyebiliriz ki bu yüzyıl su ve Antarktika'da hakimiyet mücadeleleri olacak. Artık ilkin gelişmeler yaşandı bile. Böyle ki zengin kıta geçen yüzyıllardan beri dünyanın büyük güçleri ve hakim ülkeleri arasında
sahiplenmek için siyasi tartışmalar alanına dönüşmüş durumdadır. Kıtanın hangi ülkeye ait olmasına ilişkin tartışmalar gitgide derinleşmiş hal alıyor. Şili, Arjantin, Nazi Almanyası, Norveç ve Fransa burası için hak talep etmişler. 21. yüzyıl Antarktika'daki yeraltı kaynaklar uğrunda mücadele asrı olacak dersek yanılmayız belki de. Kıta hakkında az insanın bildiği çok şeyler var ki aynı gizlinlerin bazılarına öten yüzyılda yanıt bulunabilinmiş. Antarktika, ABD tarafından savaşlardan uzak, çöl, barış bölgesi olarak kabul edilmiş. Daha çok bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyor. 400 bin kişiye ev sahipliği yapan beyaz kıta, büyüleyici ve tılsımlı gizlinleriyle günümüzde tüm dünyanın ilgi konusu. Antarktika, bitmek bilmeyen o kadar değişik, benzersiz ve dünyanın enlerine sahip ki saymakla bitirmek mümkün olmuyor arkadaşlar. Antarktika dünyanın en büyük ve en kuru çölüdür. Kıtanın coğrafi, hayvanat ve bitkisel iklim profiline göz atalım hep beraber. Antarktika tarım için verimsiz bir bölge. Bunun sonucu ki beyaz kıtada hiçbir bitki yok ve tümüyle kimsesizler mekanı. Tüm bu saydıklarım ise Antarktika kıtasının dünyanın en kuru ve büyük çölü gibi adlandırmaya yetiyor. Arkadaşlar, Antarktika dünyadaki en yüksek tepeye sahip. Nedeni ise kıtanın altındaki zeminin yükselmesi ve aynı kayıpta büyüyen kar ve buz katları. Dünyanın en külekli, soğuk ve kurak yeri bu kıta. Kar ve buzlar havayı daha ince hale getirerek zaten soğuk olan havayı bir kadar daha soğutuyor. Kıta ne kadar yüksekteyse bir o kadar daha soğuktur arkadaşlar. Malumunuz olsun ki en yüksek sıcaklık artı 14 derecedir kıtada. Antarktika'daki gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklık artı 17 derece, en düşük soğuk ise eksi 93 derece olmuş. Evet, eksi 93. Kıtanın öyle bölgeleri var ki orada su damlası bile yok. Evet, yanlış duymadınız. Antarktika dediğimiz böyle bir kıta. Şaşırtarak devam ediyor. Coğrafyanın iklimi ve yerleştiği bölge nedeniyle zooloji çeşitliliği de geniş değil. Burada sürüngenler yok. Sürüngenler sıcakkanlılar ve soğukların olduğu yerlerde deaktive oluyorlar. Bu ise kıtayı sürüngenler için yaşanılamaz hale getiriyor. Ancak bir zamanlar Antarktika daha sıcak ve nemliyken aynı bölgelerde sürüngenler de yok değilmiş. Antarktika'nın düzeyini kapsayan buz katının ortalama kalınlığı 1,6 kilometredir arkadaşlar. Coğrafyanın resmi bir zaman dilimi yani saat kuşağı bile yoktur. Düşünün, sağlıklı yaşam, temiz su, saat kuşağı ve aceleci iş saatleri ve hayatı yok. Antarktika hakkında yıllarca yanlış fikirler lanse edilerek kıtaya gitmenin yasak olmasına ilişkin iddialar seslendirildi. Kıtaya gitmek yasak değil, hatta izin ve vize almanıza bile gerek yok. Dilediğiniz zaman kıtanın istediğiniz yerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Antarktika içinde ülke bulunmayan tek kıtadır. Siyasal olarak hiçbir yere bağlı değil. Aynen Mars ve Ay gibi. 1956 yılında Yeni Zelanda'nın Antarktika'nın genellikle bir dünya toprağı olması gerektiğini söylemesinden sonra 1959 yılında kıtaya ilişkin yeni diplomatik gelişmeler ve hareketlenmeler oluştu. Çoğu ülke bir araya geldi ve Antarktika Anlaşması imzalandı. 53 ülke belgeye taraf olarak imza attı. Koşullara göre kıtada askeri ve nükleer çalışmalar yapılmayacak. Madencilik işleri yasaktır. Sadece bilim araştırmaları için kapılarını açık tutuyor ve doğanın kirletilmemesi için de birkaç özel kısıtlamalar ve koşullar getirilmiş durumda. Tuhaftır ki toprağın üzeri bin yıllardır kalın buz katmanlarıyla örtülmesine rağmen kıtada gün boyunca yaz mevsimi yaşanmaktadır. Şaşırıyorsunuz değil mi? Gökyüzüne bakınca güneş ışınları, evet,
Ve düşündürücüdür ki üzeri buzlarla örtülen ve bize daha çok soğuk, donlu havaların var olduğu gibi sunulan yer neden kırak iklime sahipmiş gibi gösterilmiş ki gidilip keşfedilemesin mi diye. Bu sorunun yanıtını size bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada diğer bir önemli bilgiyi söyleyelim ki dünyada en çok ilgi duyulan kitaplardan olan Enoch'un Sırlar kitabında bu kıtaya ilişkin derin ayrıntılara yer veriliyor. İlgilenenler bulup da aynı kitabı okuyabilirler. Evet arkadaşlar, konunun sonlarına doğru gelersek Antarktika'da bilim adamları ve diğer adaya yerleşenler için okul, hastane, posta, internet, televizyon ve mobil telefon kullanımı var. Şili isimli kasaba salınmış durumda. En azı 3 kilise ve tek bankomatiğin bulunduğu beyaz kıtanın sahip olduğu internet domeni de var. AQ. Kıtada dünyanın en saf ve katışıksız denizi yerleşiyor. Weddell Denizi. Garip olsa da kıtada atom elektrik istasyonu bulunuyor arkadaşlar. ABD'ye ait olan McMurdo istasyonu 1962 yılından günümüze kadar çalışıyor. Ada 400 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Yanlış duymadınız. Antarktika hakkında eski uygarlıklardan kalanların orada bulunması, uzaylıların yolculuk alanı gibi söylentiler de dolaşıyor. Uzaylıların kıtada var olmasına ilişkin yıllardır seslendirilen iddialar ise uzun yıllar geçmesine rağmen kanıtlanamadı. Böyle arkadaşlar, Antarktika dediğimiz böyle bir kıta. Umuyorum ki çeşitli kaynaklardan derlediğim bilgiler beyninizde gitmezseniz bile nasıl bir yer olmasına ilişkin yeterince fikir oluşturabildi. Şu araştırdıklarım bende Antarktika'nın dünya içinde dünya olması anlamını yaratıyor. Benzersiz ve gezegenimizin o biri ucunda gözlerden uzak kalın karların altında daha ne gibi tuhaflıkların keşfedileceğini merak ediyorum. Benzer konuların devamı ve daha fazla insanın bilgilenmesinde olumlu katkıda bulunmak için videomuzu beğene, paylaşa ve yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Fikirlerinizi merak ediyorum.